Games Workshop birkaç gün önce yaptığı yeni yıl model duyurularında Horus Heresy dönemi için yeni Custodes figürlerini tanıttı ve figürlerin içerisinde kadın olması ya da cinsiyetsiz androjen görünümlü kafalar ve vücutlar olması bir hayli tartışma yarattı. Kimisi bunu kapsayıcılık adına bir adım olarak görürken, kimisi tamamen erkek olması gereken Astartes ve türevlerine ihanet edildiğini ve bunun Vogue ajanda sebebiyle olduğunu düşündü. Kimisi de işin burasına değil, senelerdir verilen lore'un retconlanarak şeklinin bir anda değiştirilmesine takıldı. Bu videoda öncelikle tartışma başlatan olayların gelişimini bir zaman çizelgesi içerisinde kısaca anlatacağım. Sonrasında tartışmaların sebebini, farklı tarafların bu konuda belirttikleri görüşlere de değindikten sonra part-time engizitör, part-time orta yaşlarına gelmiş bir kurumsal çalışan olarak kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Sonrasında yorumlarda fikirlerimizi bol bol paylaşırız. Bu arada aslında Erebus videosu üzerinde çalışıyordum ancak son günlerle bu konuyla ilgili çok soru geldi. Gaming haberleri de bu konuyla doldu taştı. O nedenle ben de konuya dair kendi görüşlerimi paylaşayım dedim. Erebus videosu için biraz daha beklemeniz gerekecek. Bu arada Erebus videosu kanal üyelerinin bir oylaması sonucu bu sıraya gelmişti. Eğer sizler de kanalı desteklemek ve gelecek videolar üzerinde söz sahibi olmak istiyorsanız ki şu anda üyeleri açık böyle anketler var. Aylık 50 ya da 100 liralık abonelik ücretleriyle kanala üye olup desteğinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz. Destekleyenlerin isimlerini de video sonlarında her daim yayınlıyorum. Şimdi konuya geri dönelim. Bu sene başında alevlenen kadın kustodes tartışması aslında 2024 senesinde The Tithe adlı animasyonda Tirith adlı kadın kustodiyanın gösterilmesiyle filizlendi. Bunun kök nedeni ise aslında çok daha geçmişe, Games Workshop'ın Rogue Trader ile ilk figürleri çıkarmaya başladığı zamanlara kadar gidiyor. Mevzu köklü ve derin. Bir sürü Warhammer lore ve oyuncu kanalında infiale yol açmış. Bir durum yok bu anlayacağınız. O nedenle uzun uzadıya en geçmişine giderek konuşmamız lazım. Figürleri ya da seriyi az çok takip eden herkes Space Marines'in bir erkekler kulübü olduğunu bilir. Bunun sebebi de Games Workshop'ın kadın düşmanı olması değil. Oyunu ilk çıkardıkları 80'lerin son kısımlarında bu tarz hobileri takip eden kitlenin tamamen erkek olması ve o dönemin popüler kültüründe protagonist denen ana kahraman figürünün iri, kaslı, her yerinden testosteron fışkıran karakterler olmasıydı. Predator mesela izlemeyen varsa tekrar bulup izleyerek 80'lerin kahraman stereotipinin neye benzediğini görebilir. Şunu söylemem lazım. 80'lerde figürler ilk çıkarken arkalarında aslında böyle bir lore yoktu. Horus Heresy dahi Rogue Trader'ın yani ilk Warhammer 40K arka planının içerisinde öylesine geçen, hiçbir detayı olmayan, sadece taraflar arasındaki husumete temel sağlayan iki kelimeden ibaretti. Daha ilk Warhammer 40K romanlarının yazılmasına yıllar vardı. Bunun ötesinde demin değindiğime detaylandıracak olursam çeşitlilik ve kapsayıcılık zamanın ruhuna henüz bu kadar işlememişti ve iri, kaslı erkek kahramanlar herkes için kabul edilebilir durumdaydı. Games Workshop ilk figürlerin başarısıyla evreni genişletmeye karar verdi ve izleyen Edition çıkışlarında yavaş yavaş 40. bin yılın kasvetli karanlığının lore'unu da derinleştirmeye başladı. 1990'ların başında ilk Space Marine'ler Necromunda ve Warhammer 40K First Edition kural kitabında yer almaya başladıktan birkaç sene sonra ilk Space Marine kısa öyküleri Death Watch antolojisinde yayınlandı ve bunu 1993 yılında Ian Watson tarafından kaleme alınan ilk Space Marine romanı izledi. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Ben de okumadım ama konu 3 genç Imperial Fists çaylağının maceralarını anlatıyor. Artık Space Marine'ler ilgi çekici bir hale geldiğinden Games Workshop her Codex yani Edition yenilenmesinde lore'u biraz daha doldurdu ve Space Marine'lerin oluşumu, fizyolojisi ile ilgili bilgiler de vermeye başladı. Bu tarihe kadar gerek figür olsun gerek öykülerde geçen kahramanlar Space Marine'ler hep erkekti. Hepsinin neden erkek olduğu sorulduğunda Space Marine'lerin yaratılması için gereken sürecin sadece ergenliğin eşiğinde bir erkek bedeni tarafından kaldırılabilecek kadar ağır, standartize edilmiş bir operasyonlar dizisi olduğunu anlattı Games Workshop ve bu senelerce böyle kaldı. Karlı, kemik kitlesi bulunan ve potansiyel lisans anlaşmalarına çok açık olan Games Workshop markası elbette yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı ve Ekim 1994 tarihinde London Stock Exchange yani Londra borsasına kote olarak hisseleri burada işlem görmeye başladı.
Artık minyatür masaüstü savaş oyunları üreten bir şirketten bir eğlence devine doğru dönüşüm için önemli bir adım atılmıştı. Değişim ve gelişim kaçınılmaz. Arkasına kurumsal ve bireysel yatırımcıların da desteğini alan Games Workshop işi büyüttü ve yıllar içerisinde figürler ve lore zenginleştikçe ve de yatırımcılardan baskılar hafifçe hissedilir olmaya başlayınca Games Workshop'ın kendince kapsayıcılık girişimleri Sisters of Silence ve Adepta Sororitas gibi tamamı kadınlardan oluşan orduların oyuna eklenmesini doğurdu. Bunlar hem lore'u iyi tamamlayan eklentiler oldular hem de Space Marines'e kadın karakter eklemek zorunda kalınmamasından ötürü Space Marines'in erkekliğini bir nebze korudular. Hem de Warhammer 40K'nın potansiyel kitlesini geliştirmeye yardımcı oldular. Benim konuya yaklaşımım ise biraz farklı. Engizisyon'dan edindiğim huyum kurusun bir şeyi araştırırken en derinine ve en uzak geçmişine gitmeden yapamıyorum. O yüzden Games Workshop'ın halka açık ve kar amacı güden ticari bir işletme olarak konumunu iyi anlamak adına böyle bir girizgah yaptım. Şimdi tartışmalara gelelim. İnsanların gündeme getirdiği ana sızlanma başlıklarını teker teker inceleyelim. Bir tartışma firmanın dışarıdan gelen baskılara boyun eğerek daha woke bir dünyaya yaranma denemeleri olarak görüyor. Bu tip tartışmalar Netflix ve Amazon Prime gibi platformların kapsayıcılık adına kimi insanlara zorlama gelen ve daha ötesi tüketiciye belli yaşam tarzlarını empoze ederek toplum mühendisliği yapıldığını öne süren tartışmalar. Bu daha uzun tartışılacak bir konu ama genel olarak dile getirildiği şeklinde Netflix hepimizi gay yapacak mı derseniz bence ne Netflix'in ne de Games Workshop'ın veya başka bir firmanın böyle bir niyeti yok. Yatırım dünyasında ESG yani sosyal, çevresel ve yönetimsel açıdan sorumlu yöneticilik kavramları gündem oldukça şirketler de buna uymak durumunda kalıyor. Neden? Her yatırımcı toplantısında ve genel kurumda aktivist yatırımcılar toplumun parçası olup da medyada yeterince temsil almayan kitle ve görüşlerin temsili için bastırıyor. Bu sadece yayınlanan içerik için değil, şirketin işleyişiyle de ilgili. Çalışan kadın kotaları konuyor, başka etnisitelerden kadın kotaları konuyor vesaire. Yatırımcıya en yüksek karı getirmekle sorumlu olan şirketler ki buna İngilizce'de fiduciary duty deniyor, buna boyun eğmek durumundalar. Yoksa hem yatırım tabanlarını hem de kar potansiyellerini baltalamış oluyorlar. Şirket stratejik olarak bu kararı aldığında çalışanlarına da bunu uygulamak kalıyor. Şirket çalışanları da neticede birer insan ve insanlar hata yapar, mükemmel karar veremezler. Onlara verilen talimat hikayeleri daha kapsayıcı hale getirmeleri. Bunu nasıl yapılacakları onlara söylenmiyor ve ellerinden geldiği ölçüde bu kapsayıcılığı geliri de maksimize edecek şekilde içeriye yansıtmaya çalışıyorlar. Geçmişe dönüp örneklere bakıldığında da macera, savaş gibi janralarda hep iri yarı, kaslı ve maço kahramanlar olduğundan kapsayıcılığı nasıl yapacaklarına dair önlerinde çok fazla bir örnek yok. Onlar da deneme yanılma yoluyla yatırımcıyı gözeterek ve patrona uyarak bunu yerine getirmeye çalışıyorlar. Sonuçta bazen bizim gözlerimizi kanatan, anlam veremediğimiz kararlar da alabiliyorlar ve bu hatalar hepimizi Netflix bizi gay yapmak istiyor anlatısına götürüyor. Games Workshop'ın kadın ve androjen custodes eklemesinin sebebini de bu ışıkta görebiliriz. Arkada ipleri tutan ve herkese eşcinsel yapmaya çalışan bir üst akıl bence yok. Düşe kalka zamanın ruhuna uymaya çalışan şirket çalışanları var. Şu ana kadar bahsettiğim bütün bu ilk argümanın arkasında yatan ise bu modern endişelerle gelen ve ileride gelebilecek değişikliklerin serinin çekirdek ve yıllardır sadık kalan kitlesini göz ardı edecek olması. Peki bu yerinde bir endişe mi? Bence değil. Games Workshop eril görünümlü figürler çıkarmaya daima devam edecek. İsteyenler için bir opsiyon olarak kadın figürler de orada olmaya devam eder. Animasyonlarda ya da romanlarda daha fazla kadın karakter olabilir ki mevcut romanlarda da birçok kadın karakter var. Bu sadece cinsel bir tercih değil, estetik bir tercih olarak da görülebilir. Mesela benim çok eskiden beraber World of Warcraft oynadığım erkek bir arkadaşım karakterlerini hep kadın açardı. Sebebini sorduğumuzda da neden erkek ensesine bakayım arkadaş, güzel kadına bakabilecekken derdi. Bir diğer argüman aslında birbirine bağlı iki alt kısma bölünebilir. Hayranlar diyor ki hem Lorda Custodes hep brotherhood yani erkek kardeşlik olarak geçerdi ve buna karşı genelmiş oluyor. Hem de Lord'daki muğlaklıkları kullanarak Games Workshop sanki kadın Custodes hep varmış da biz farkında değilmişiz gibi bizi salak yerine koyup bize gaslighting yapıyor. İkisini de ayrı ayrı inceleyelim. Eski lore kodekslerinde Adeptus Custodes gerçekten bir erkek kardeşlik olarak geçebiliyor.
Bazı yerlerde kuruluşunda Terra'nın soylu ailelerinin erkek oğullarının imparatoru korumak için bu yolda feda edildiği de yazıyor. Hatta internetteki önemli Warhammer 40K lore derleme kaynaklarından Lexicanum'un web sayfasında Custodes hala erkek evlatlar ve erkek kardeşlik olarak geçiyor. Ama benzer bir site olan Fandom'a baktığınızda tanımlar hemen güncellenmiş ve male and female warriors, yani erkek ve kadın savaşçılar olarak tanımlanıyor. Değiştirildiğini biliyorum bu arada bunun Fandom'da. Çünkü kendi Custodes videomu da hazırlarken, izlemeyenler için linki üst köşede, bu kaynaklara ben de başvurmuştum. Geçenlerde incelemesini yaptığım karakter ansiklopedisi ise çok karakter spesifik olduğu için Custodes'in cinsiyetine herhangi bir yerde değinilmiyor. Bununla birlikte ansiklopedide bahsi geçen iki figür de erkek. Benim düşünceme göre bu kısım daha tartışmaya değer. Neticede Games Workshop görünüşte hem kendi geçmiş yayınlarıyla çelişkiye düşüyor hem de hayranlarına gaslighting yapıyor. Yani şunu söylemek lazım. Eski kodeksler ya da romanlarda Adeptus Custodes'in tamamının erkek cinsiyetli olduğu açık açık kelime kelime yazılmıyor. Bu sadece 10.000 kişilik bir erkek kardeşlik ya da imparatora emanet edilen ilk oğullar gibi ifadelerle ima ediliyor. Ama kabul edelim, bunlar güçlü imalar. O nedenle insanların budala yerine konduklarını düşünmelerini çok iyi anlıyorum. Games Workshop burada açıkça kendi yarattığı lore'u değiştirirken hakikat sonrası çalışan siyasetçiler gibi küçük teknik detaylar ve kelime oyunlarına giriyor. Hoş mu? Elbette değil. Bu süreç daha iyi yönetilebilir miydi? O kadar da emin değilim. Senelerce okuna ve biline gelmiş lore içerisinde kasten olmasa da hep erkek olarak geçmiş bir orduyu çok cinsiyetli hale getirmek zor iş. Kaldı ki bu lore içerisinde erkek karakterlere açıkça atıfta bulunulurken. Ben de Engizisyon'daki yemek molalarımda bu konuya kafa yordum ve böyle bir retcon yapılacaksa, ki biraz önce bahsettiğim gibi Avrupa borsalarında işlem gören halka açık bir şirket için bu bazen mecburi bir karar olabiliyor, kırıp dökmeden yapılamazmış gibi geliyor bana. Açıkça dile getirilmemiş olsa da ima edilen bir şeyin aksini iddia etmek için eminim çok fazla Games Workshop yazarı ve çalışanı eski külliyatın başında gecelerini geçirip avukat edasında metinde boşluklar aramışlardır. O nedenle bu retcon'un yapılış şekline söylenecek çok bir şey yok. Bulup kullandıkları açıklıklar makul denebilir ve Custodes'in fizyolojik olarak Astartes'ten hem seçiliş hem de geliştirilme aşamasında daha farklı ve daha ısmarlama olmasından ötürü biraz daha inanılır hale geliyor. Zaman içerisinde bunun acısı hafifleyecektir diye düşünüyorum. Bu retcon yapılırken sadık erkek hayranlara ah canıma değsin denme amacı bence güdülmedi. Sadece mükemmel olmayan kurumsal çalışanlar ellerindeki koşullar dahilinde bulabildikleri en iyi yolu kullandılar. Kasıt aramaya bence gerek yok. Bir diğer argüman, Custodes'e kadın karakter eklenmesiyle Custodes ile birlikte Talons of the Emperor, yani imparatorun pençelerini oluşturan diğer yarı etken Sisters of Silence'ın lore içerisindeki etkisinin azaltıldığı ve ordunun altının oyulduğu iddiası. Bu iddiayı da iki boyuttan inceleyebiliriz. İlki, altı oyulacak bağımsız bir ordu bence olmayışı. Lord'u olsun ya da masaüstü oyunda Sisters of Silence zaten hep Custodes ya da başka imparatorluk güçleriyle birlikte savaşıyor. Aslında Custodes ve Sisters of Silence ayrı birer ordu değil. Aynı ordunun birbirini destekleyen iki ayrı yarısı. Elbette sadece Sisters of Silence'dan oluşan bir ordu toplanabilir ama bu ordu ile ne kadar başarılı olunur orası tartışma konusu. Lore açısından bakacak olursak da iki ordunun kökenleri ayrı ve ayrı güçleri var. Custodes, Terra'nın soylu ailelerinin ilk çocuklarının daha bebekken alınıp yıllar süren biyomühendislik, genetik ve sibernetik gelişmelerin yanında ölümcül eğitim ve testlerden geçerek imparatorun kanı damarlarında akan bir yarı tanrılar ordusu olması. Sisters of Silence ise genetik gelişmelere maruz kalmayan, taşıdıkları parya geni nedeniyle Psyker'lara karşı anti zehir etkisi gösteren bir farklı savaşçılar topluluğu. Yani iki ordunun birbirinden rol çalması pek mümkün değil. Custodes'e kadın, hatta Sisters of Silence'e erkek karakter ekleseniz bile ordular temelde birbirlerinden farklılar ve birbirlerini farklı yönlerden tamamlıyorlar. Yani bana soracak olursanız Custodes'e kadın karakter eklenmesiyle ne Sisters of Silence zayıflar ne de imparatorun iki ayrı pençesinin olması anlamsız hale gelir. Cinsiyetin iki ordunun işleyişi üzerinde bence etkisi yok. Bir diğer argüman ise aynı kaderin ileride diğer Astartezlerin başına gelebileceği endişesi. Games Workshop şu anda yaptığı açıklamalarda böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguluyor. Sebebi de Space Marines'in Custodes'e kıyasla daha farklı, standartlaştırılmış ve kitleselleştirilmiş bir süreçten geçirilerek çok daha fazla sayılarda üretilmesi olarak gösteriliyor. Üretim sürecindeki bu farklılık aynı zamanda Custodes daha
bebekken geliştirilmesine başlarken Astartes'de modifikasyon sürecinin ergenlikte başlıyor olması. Yine Games Workshop'ın iddiasına göre bu yaş farkına ek kullanılan organların ve modifikasyonların da farklı olması Astartes geliştirilmesi için erkek fizyolojisini zorunlu kılarken Castodes'in daha ısmarlama doğası kadınların da Castodes olmasına olanak sağlıyor. Peki Games Workshop ileride görebileceği yatırımcı baskıları neticesinde Astartes lore'unu da Custodes'i değiştirdiği gibi bir gecede retconlayamaz mı? Bu bana çok düşük bir olasılık gibi geliyor. Birincisi, Astartes lore'unda erkek köken hep vurgulanmış bir şey. Ve Astartes tasvirleri ilk öykü ve romanlardan beri 80'lerin testosteron yüklü aksiyon kahramanlarını esas alıyor. O nedenle Castodes kadar muğlak bir geçmişi olmadığı için retconlanması bence çok daha zor ve retconlanırsa alacağı tepki de çok daha sert olur. Neden? Birincisi, lore içerisinde Astartes'in baskınlığı yadsınamaz. Castodes ile ilgili her içerik için farklı farklı Astartes'leri anlatan belki 100 içerik var. Aynı zamanda Astartes çok daha popüler bir ordu. Figürleri ve Games Workshop'ı pazarlama dümenlerine girmeyecek kadar iyi satıyordur diye düşünüyorum. Bu verileri Games Workshop'ın yatırımcı ilişkileri portalından da almak bence mümkündür. Ben bakmadım ama siz bakabilirsiniz. Dahası ise Astartes lore'unun 80'lerin sonuna kadar gidiyor oluşu ve aradan geçen 40'a yakın yıl içerisinde iyice oturarak kemikleşmiş olması. Taşa yazıldı bile diyebiliriz adeta buna. Castodes ise Warhammer 40K'ya hem daha yakın bir lore eklentisi hem de çok daha yeni bir ordu, daha az lore'u dallanıp budaklanmış bir ordu. Henüz kemikleşmiş değil. O nedenle üzerinde oynanması da mümkün olabilir. Sonuç olarak Warhammer 40K içerisinde kadın temsili çok azdı da Castodes'e kadın karakter eklemek zorunda mıydı Games Workshop? Bu gerekli bir adım mıydı? Gerekliliği tartışılır. Eldari, Engizisyon, Officio Assassinorum, Sisters of Battle ve Sisters of Silence gibi pek çok kadın karakter içeren ordular zaten var. Astra Militarum figürlerinde de kadın model ve boyama yapabiliyorsunuz ki lore içerisinde yıllardır kadın Astra Militarum askerleri ve komutanları var. Aha bakın, Ursakar Creed'in kızı. Bununla birlikte şöyle bir nüans var. Mevcuttaki kadın karakterlerin hiçbiri Astartes ile boy ölçüşecek fiziksel özelliklerde değil. Saykır olmayanları düşünüyorum tabii ki. Games Workshop böyle bir kadın rolü yaratmak için Castodes'i seçmiş olabilir. Gelişmelere bakınca da olabilecek en uygun seçenek belki de buydu. Neticede Astartes bir erkekler kulübü. Sonuç ne olursa olsun Warhammer 40K'nın son yıllarda daha ana akım hale gelmesiyle tartışmaların bol olmaya devam edeceği kesin. Games Workshop kar amacı güden bir ticari işletme ve yatırımcılarını memnun etmek için hayranlarının zaman zaman memnun etmeyecek kararlar almak zorunda kalabilir. Ama şu açıdan bakmak lazım. Games Workshop karlılığını sürdürüp yatırım alamazsa ileride bir Warhammer 40K dahi olmayabilir. O nedenle hoşumuza gitmiyor olsa bile bunları şirketin devamlılığı için alınan zorunlu kararlar olarak görürsek eminim herkes için daha mideye indirilebilir olur. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Astartes de ileride kadın karakter görür mü? Games Workshop ileride sizce başka hangi orduları retconlar ve lore yorumlar? Hiçbir ordu güvende değil mi yoksa? Yorumlarda bol bol tartışalım. Çünkü bu konu daha çok tartışılmaya devam edecek bence. Videoyu beğendiyseniz like atıp çevrenizle paylaşmayı ve kanala olmayı ya da bir süper teşekkür atmayı lütfen unutmayın ki Engizisyon'un arta kalan zamanlarında sizlere böyle içerikler getirmeye devam edebileyim arkadaşlar. İmparator korur.